28 Şubat'ta başlayan Amerika ve İsrail'in İran'a karşı ortak başlattığı operasyon, 40 günün sonunda yerini kırılgan bir sessizliğe bıraktı. Washington, Hürmüz'ün açılması ve nükleer tesislerin sökülmesini içeren 15 maddelik bir plan dayatırken, Tahran masaya savaş tazminatı ve yaptırımların kalkması şartıyla oturdu. İran'ın ateşkes şartlarında Lübnan'da söz konusu. İsrail'in Lübnan'da bir günde 250'den fazla can alan saldırıları ateşkesin sınırlarını zorluyor. Öte yandan savaş bahanesiyle İsrail'in kapattığı Mescid-i Aksa 41 gün sonra ibadete açıldı. Soruysa şu: İslamabad'da başlayacak müzakereler bölgeyi kalıcı bir barışa mı taşıyacak, yoksa bu 14 gün yeni bir fırtına öncesi sessizlik mi? İlk konumuz için stüdyomuzda konuklarımızda yerlerini aldı. Ceyhun Çiçekçi, Dış Politika Enstitüsü Akademi Danışmanı, hoş geldiniz. Sayın Profesör Doktor Vişne Korkmaz, Uluslararası İlişkiler Uzmanı, hoş geldiniz. Ve Cüneyt Veli Horozal, NTV kameramanı, Osman Serkan, NTV muhabiri, hoş geldiniz. Hoş Tel Aviv'den 40 gün boyunca orada görev yaptıktan sonra geldiniz. 40 gün oradaydınız, başından sonuna takip ettiniz. Şöyle sorayım, birinci haftayla en son ateşkes önceki son hafta arasında nasıl farklar vardı? Şimdi sosyal açıdan geldiğimiz hafta gerginlik artık en üst seviyeye tırmanmıştı. Çünkü şimdi İsrail halkı savaşta yaşamaya alışık bir halk. Yani hatta çok cepheli savaşlarla yaşamaya alışık. Yani bir tarafta Lübnan var, işte daha önceden Hamas-İsrail savaşı, yine İran-İsrail arasındaki çatışmalar. Burada ilk gittiğimiz hafta yine o hava savunma sistemlerine olan bir güven, işte sahip oldukları o sığınak kültürü sistematik olarak uyguluyorlar harfiyen. Her saat ne zaman siren çalsa evlerinden işte en yakın sığınağa iniyorlar. Ya örneğin markette alışveriş yapıyor. O sırada duyuyor, ne oluyor? Bırakıyor, alışverişini bırakıyor. İşte restoranda Kasiyer de bırakıyor, müşteri de bırakıyor, herkes bırakıyor. Eğer o restoranın içinde ya da alışveriş merkezinin içinde sığınak varsa herkes oraya gidiyor. Yoksa en yakın, o civardaki en yakın sığınağa gidiliyor ve tehlikenin geçmesi bekleniyor. Ve buna harfiyen uyuyorlar. İşte zaman zaman şu tip tartışmalar da çıktı. İşte İsrail ölü sayısını saklıyor mu, yaralı sayısını az mı gösteriyor diye. Muhakkak ki saklanıyordur ama şöyle söyleyeyim, yani ölü sayısının az olmasının en temel sebebi sığınaklar, sığınak kültürüne sahip olmaları, sürekli olarak sığınaklara gitmeleri. Gece saat 3'te olsa, 5'te olsa, gündüz de olsa, işte de olsalar, her nerede, okulda da olsalar. Peki sonra son haftaya doğru gelince ne değişti? O hava savunma sistemlerinin delindiğini gördüler. Yani İran bir şekilde önce balistik füzelerle saldırmıştı ama sonrasında bir taktik değişikliğine gitti. Çok başlıklı füze sistemi kullanmaya başladı. Bunu da hava savunma sistemleri engelleyemedi. Haliyle Tel Aviv'in göbeğine o bombaların düşmesi endişe seviyesini, o panik seviyesini yükseltti. Yani biz bunu sahada çok net hissettik. Çünkü ilk başlarda işte sokaklar sessiz, kimseler yok, caddeler boş. İkinci hafta yavaş yavaş insanlar normal hayatlara devam etmek istediler. Yine burada hava savunma sistemlerine olan güvenden kaynaklı. Ama sonrasında o bombaların düşmeye başlamasıyla tersine bir eğilim oluştu. Kimse evlerinden çıkamadı. Herkes sığınaklardaydı. Ve dışarı çıkanlar, yani biz haber noktalarına gittiğimizde de insanların tepkilerinden bunu anladık. Yani artık bir an önce savaş bitsin. Yani bu sürdürülebilir bir yaşam değil şeklinde serzenişleri vardı. Netanyahu'ya yönelik açıkçası eleştirileri vardı. Kızgınlıkları vardı. Bu kızgınlık ve endişe artıyordu. İlk hafta bir rahatlık, güven ama son haftalarda tamamen korku hakimdi. Cüneyt Bey, peki bu ateşkes işine nasıl bakıyorlar? Ateşkesine kısa süreli baktıkları için her an her şey olabilir korkusuyla yaşıyorlar. Biraz da orada hani insanlarda şu tepki var. 24 saat tetikteler. Yani bu Osman'ın da bahsettiği gibi sığınak kültürü gerçekten çok gelişmiş. Yani üşenmiyorlar. Gece 2 olsun, 3 olsun, sabaha karşı 5.30 olsun. Anında aksiyon alıp sığınaklara koşabiliyorlar. Yani burada baktığınız zaman
bir şekilde can korkusu haliyle var. Ama şansları var. Çok kısa bir şansları var. 7 dakika öncesinden bu uyarıyı alıyorlar. Sirenden önce telefona gelen Evet. o süre mi toplam? O süre- Yani telefona gelen Evet. uyarı ve sirenin arasında mı 7 dakika Evet, var? İran topraklarından çıkan balistik füze, işte mühimmatın yapısına göre fark etmeksizin telefonumuza uygulama yüklemeden mevcut kullanım işletim sistemi Hiçbir şey üzerinden anında 7 dakikalık uyarı geliyor. Bu 7 dakika içerisinde sığınaklara gidiyorsunuz. Bulunduğunuz bölgede sirenler çalmaya başlıyor. Sirenler çalmaya başladıktan sonra tamamen 30 saniyeniz var korunabilmek için. Mesela bizi yadırgıyorlardı mesela, ya niye kaçmıyorsunuz, niye sığınaklara gitmiyorsunuz? Hiç gitmediniz mi siz? Yani çok riskli bölgelerde gittik. Yani dışarıda yakalandığımız zamanlar oluyor. Şimdi biz sığınakların yeri tabii ki- Sığınaklara gidip haber yaptığınız onu biliyorum Tabii. da yani siren ya da alarm geldiği zaman siz de onlar gibi gitmediniz Şimdi mi? mesela yayın esnasında bir anda alarm, siren çalıyor. Bulunduğumuz noktada bir sığınak yok. Yani ya da nerede olduğunu bilmiyorsunuz. Sokaklar boş. Haliyle orada... Orada var siz de Evet, yani- garipsiyorlardı diyorsunuz. Evet, garipsiyorlardı. O kadar alışmışlar. Peki müzakere sürecine gelecek olursak şimdi Trump'ın da son açıklamaları vardı. Yine aslında biraz tehditvari açıklamalar. Anlaşma olmazsa silahlarımızı çok etkin şekilde kullanacağız. Doğruyu söyleyip söylemediğini bilmediğimiz insanlarla uğraşıyoruz gibi bir ifadesi olmuş. Yani İran da defalarca masadayken vurulduğu için yani her şey müzakere edilebilir olsa bile olağanüstü bir güvensizlik yok mu birbirlerine karşı bu ülkeler arasında? Nasıl olacak o iş? Yani zaten Trump'ın söylemlerini baz alırsak oradan varabileceğimiz pek bir yer olmayabilir Seda Hanım. Yani o daha ziyade inişli çıkışlı bir zikzak. Evet, yani şöyle siyaset sorayım o zaman. takip ediyor. En büyük engel başarıya ulaşması konusunda müzakerelerin taraflar arasındaki güven eksikliği midir? En büyük engel aslında tarafların birbirlerinden istedikleri. Aslında hikaye birazcık orada kilitleniyor. Kalıcı barıştan bahsettik mesela az önce bir kavram olarak. Bu ateşkes bir kalıcı barış getirecek mi? Hayır. Çünkü İran'ın nükleerleşme noktasındaki iradesinde herhangi bir değişiklik var mı? Yok. Bu savaşın temel çıkma sebebi bu mu? Bu. İkinci bir sebep olarak da bir çıktı olarak da bu savaş bize gösterdi ki bu bölgede özellikle Basra Körfezi bölgesinde uzun süreli bir savaş bütün bir uluslararası ekonomiyi etkiliyor. Ve ciddi anlamda enerji piyasaları etkileniyor. Bu da haliyle sanayileşmiş ülkeleri ciddi anlamda zora sokuyor. Bu da bir nevi bu bölgeyi aslında dokunulmazlaştırıyor. Çünkü Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ve buradan geçişlerin engellenmesi, geçiş serbestliğinin engellenmesi aslında herkesten önce belki Amerika Birleşik Devletleri'nde vurdu. Yani kendi ayağına sıkmış gibi oldu. Onun için bu savaşta dediğimiz gibi özellikle ben irade noktasında ki açıklanan iki tarafın da açıkladığı bir takım beklentiler var bu ateşkes sürecinden. Ve bunlar sizin de az önce bahsettiğiniz gibi aslında neredeyse taban tabana zıt. Yani iki taraf da aslında sanki zaferini ilan etmiş gibi duruyor. Peki NTV ekibinden Özden Erkuş Tel Aviv'de ve Özden haber bültenlerinde konuştuk ama zincirleme reaksiyon için de şöyle sorayım. Yarın önemli, takip ediliyor. Oradan da takip edilecek malum ama bu ateşkes işine nasıl bakınıyor Tel Aviv'de? Şimdi şöyle yoğun bir baskı var Tel Aviv'deki hükümete, Netanyahu hükümetine. O baskının sebebi aslında öncelikle İran olan saldırıların durdurulmasıydı. Bu başarıldı. Sonrasında tabii İsrail gözünü Lübnan'a çevirdi. Lübnan'daki saldırıları başta Beyrut olmak üzere arttırdı. Bu defa da Beyrut'taki saldırıları durdurması için Netanyahu hükümeti üzerine bir baskı kurulduğunu söyleyebiliriz. Şimdi dün Dahya bölgesi, Beyrut'ta Hizbullah'ın ana karargahlarının olduğu bölgenin vurulacağına ilişkin bir uyarı gelmişti İsrail ordusundan ama o uyarıdan sonra o saldırı gerçekleşmedi. Şimdi bunun arkasında yatan sebebin Trump'la Netanyahu arasındaki telefon görüşmesi. O telefon görüşmesinde de Trump'ın Beyrut'a dönük saldırıların durdurulması konusunda Netanyahu'ya baskı yaptığı, işte bu şekilde haberler çok sık dönmeye başladı İsrail medyasında. Hatta Kan şöyle bir haber geçti. Trump'la yapılan telefon görüşmesinin ardından İsrail'in Lübnan'daki saldırı politikasını Netanyahu değiştirdiği ifadesi kullanıldı. Bundan böyle Beyrut'ta gerçekleşecek her saldırı için özel onaylar gerekecek. Buna Netanyahu'nun
kişisel son onayı da dahil olacak ifadesi kullanıldı. Kısa süre önce Haaretz'te bir haber yer aldı. O haberde de İsrail ABD'nin talebi üzerine Beyrut'taki saldırıları durdurmayı kabul etti şeklinde bir haber var. Hatta öyle ki önümüzdeki salı günü Washington'da Lübnan'la İsrail arasında gerçekleşecek görüşmeler öncesinde bir ateşkesin, bir iyi niyet göstergesi olarak bir ateşkesin ilan edilmesine dönük çabaların yoğun şekilde devam ettiği de belirtiliyor. Yani İran'da ateşkese zorlanmıştı İsrail. Bu defa Lübnan'da da ateşkese zorlanıyor. Benzer şekilde ABD tarafından bu çerçevede kısa süre içerisinde Lübnan'daki saldırıların durdurulması ve yine Lübnan'la ilgili de bir ateşkesin ilan edilmesi ihtimali söz konusu. Ama tabii askeri bürokrasi ve ordu böyle bakmıyor. Kısa süre önce Ordu Radyosu'nda bir haber yer aldı. O haberde de şu belirtildi. Ordu yetkilileri hem Washington'daki hem de İslamabad'daki görüşmelerin olumsuzlukla sonuçlanmasını, bu yüzden de hazır olunması gerektiğine ilişkin bir yorumu paylaştı. Yani bir taraftan İsrail saldırıları durdursa da, Lübnan'daki saldırıları durdurmaya hazırlansa da bu görüşmelerin hem Washington'daki hem İslamabad'daki görüşmelerin olumsuz sonuçlanmasını bekliyor. Olumsuz sonuçlandıktan sonra ise saldırılarına devam etmeye hazırlanıyor. Zaten Genelkurmay Başkanı bu sabah saatlerinde Suriye'nin kuzeyine gitti. Lübnan'daki operasyonları yerinde takip etmek üzere. Orada bir açıklama yaptı. Burada bir ateşkes söz konusu değil dedi. Lübnan'daki operasyonlarımız, savaş halimiz devam ediyor. Hatta İran'da şimdilik bir ateşkes söz konusu ama İran için de ellerimiz tetikte açıklaması yaptı. Yani bir yandan ateşkes konuşulurken bir taraftan da özellikle İsrail'in askeri bürokrasisi bu anlaşma çabalarından bir sonuç çıkmamasını umuyor. Eğer sonuç çıkmazsa da saldırıları yeniden genişletmeyi planlıyor. Teşekkürler Özden Erkuş. Evet, orada İsrail'de asker ateşkesten sonuç çıkmasın, savaşa devam edelim istiyor. Netanyahu ne istiyor? Yani zorlanıyor gibi şu anda, ateşkese zorlanan bir İsrail söz konusu. İran'dan sonra Lübnan'da da öyle dedi Özden. Osman, peki Netanyahu'ya destek? Netanyahu'ya destek, yani şimdi İsrail-Hamas savaşında da aynısı, gittiğimizde orada İsrailleri soruyorduk. Yani Netanyahu'yu bu konuda destekliyor musunuz diye İsrail'e, Gazze'ye yönelik saldırıları, yani çocuklar katlediliyor, kadınlar katlediliyor. Buna neden sessiz kalıyorsunuz diye. Şimdi evet, kamuoyunda şöyle bir ayrışma var. Diyorlar ki iç meselede önce biz Netanyahu'yu destekleriz. Önce bu iş hallolur. Ondan sonra duruma bakarız şeklinde. Şimdi burada da gittiğimde hem anketler de yapılıyor, onları da yakından takip ettim. Savaş politikası konusunda Netanyahu'ya destek %82 idi. Ama savaşın ikinci haftasından itibaren bu düşmeye başladı. Yani en son 70'lere kadar düşmüştü. Neden? Çünkü savaş uzadıkça, az önce de belirttiğim gibi, yani sosyal yaşam kilitleniyor. Şimdi İsrailler de şunu bekliyor. Tamam, bir savaşın içindeyiz. Bunu anlayışla karşılıyoruz. Ama bir an önce sonuca ulaştırın. Ya bunu işte askeri hedefleri vurarak, yok ederek karşı tarafı bir şekilde masaya oturmaya ikna edin. Alacağınızı alın. Sonrasında artık hayat normale dönsün. Birinci ayın sonunda yapılan anketlerde şu vardı. Yani bir ay daha dayanabilir misiniz savaş sürecine şeklinde. Burada neredeyse %50'ye yakın bir düşüş söz konusuydu. Yani Netanyahu'ya destek savaş uzadıkça azalıyor. Çok ciddi, dramatik olarak bir düşüş var. Amerika'dan da Trump için aynı bilgiler geliyor. Peki Cüneyt Ali, çok yerde savaş takip ettin. Kaç yıldır? 16 yıl NTV'de. Evet, öncesi 16 de yıl. var ama o kadar çok savaşa gittin. Bu savaşta seni en çok zorlayan ne oldu? Ya 16 yıldır NTV'de birçok cephede gerek Osman'la gerek diğer muhabir arkadaşlarla görev aldık. Beni en çok zorlayan olay yerine gittiğimizde karşılaştığım tepkiydi. İnsanlar kaçar, insanlar korunaklı yerlere gider. Ama burada bir şekilde av var. Ne avı? Nerelisin? Uyruk. Yani ülkeni soruyorlar. Yani nereli olduğumu soruyorlar. İşimi yapıyorum, duymuyorum, görmezden geliyorum, duymazdan geliyorum ama olay bir tık daha büyüyor. Yani orada Türk olman, Türk pasaportunun olması sorun Sıkıntı. çıkardı sana. Yani baktığınız zaman İsrailler açısından, size. baktığınız zaman
Ülkeye giriş iznimiz var, çalışma izinlerimiz var. Geçişlerde herhangi bir sıkıntımız yok. Ama bazı nedenler olabiliyor. Haliyle olay yerine zaten aksiyon alıp reaksiyon gösteriyoruz. Gidiyoruz olay yerine. Osman'dan ses provası almaya bile korkuyorum bazen. Ve ilk kez bu kadar uzun süre yaka mikrofonu kullandım. Neden? Çünkü Osman konuşurken rahat bir şekilde olayı anlatabiliyor. Ama el mikrofonuyla ne anlatıyor, ne diyor, hangi uyruktan, kim? Yani bize Müdahale doğruyu mu söyledi, kimdir, nedir? Müdahale oluyor. Ya, Sadece güvenlik güçlerinden mi yoksa güvenlik vatandaşlardan mı? güçleri, güvenlik güçleri herhangi bir şey söylemiyor. Yani güvenlik güçleri alakası değil. Vatandaşlar Vatandaş. daha çok. Tabii. Yani cadı avı dediğimiz Tabii, onlar. tabii, Yani tabii. gelmiş Türk gazeteciler burada Evet. çalışıyor. Niye çalışıyorlar? Sizi telefonla çekiyor, polise ihbar ediyor. Ya ama biz bunlardan uzak kalabilmek için sessiz kalıyorduk, işimizi yapıyorduk. Çünkü benim orada olma nedenim belli. Ya gözaltına da alınabilirim, tutuklanabilirim ama işimi yapamayacağım. En iyi şekilde işimi yapabilmek için sessiz kaldık, işimizi yaptık. Ve işte bunları gelip burada ben sorduğumda anlatıyorsunuz ama NTV ekranında izleyici bunu bilmiyor. Çünkü orada diyorsunuz ki zaten burada bilinmesi gereken benim yaşadıklarım değil. Haber. Öne çıkması gereken haberdir her zaman olduğu gibi. Peki gelin şimdi İslamabad'a da bir bağlantı yapalım. Çünkü Deniz de oraya gitti. Deniz Kilislioğlu ve yarını takip edecek. Şimdiden hazırlıklar var orada. Gelenler gidenler var mı Deniz? Varsa da şimdi İran heyetinin artık öncü heyetlerinin burada olduğunu biliyoruz zaten. Eli kulağında buraya gelmesi bekleniyor. J.D. Vance yolda malum akşamüstü saatlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nden uçağa bindi. Dolayısıyla ne zaman gelecek? Sabaha karşı burada olması bekleniyor. Öncüler zaten buradaydı. Olağanüstü bir hazırlık var burada. Artık dakikaları sayıyoruz, saatleri sayıyoruz. Müzakere masasında tarafların nasıl oturacağını netleştirmek için Sedat. Peki buradan bir barış çıkması ihtimali, yani barış çok ileri bir kelime ama yani anlaşma ihtimali nasıl görülüyor Deniz? Şimdi varılan mutabakat neydi? Bir ateşkes, 15 günlük bir ateşkes. Bunun vesilesiyle de Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin sorunsuz bir şekilde devam etmesi. İki noktada süreç sallantıya girdi. Biri İsrail'in Lübnan'a yaptığı saldırılardı. Diğeri de İran'ın buna karşılık Hürmüz'deki geçişleri engellemesiydi. Dolayısıyla Trump yani ABD Başkanı ateşkese İran uymuyor dedi. İran tarafı Lübnan'da bu ateşkese dahil. Dolayısıyla İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri bu anlaşmaya uymuyor dedi. Böyle bir sallantılı masada yarın taraflar bir şekilde görüşecekler. Nasıl görüşecekler? Aynı masa etrafında toplanacaklar mı? Bu da belirsiz. Çünkü dolaylı görüşmeler olma ihtimali yüksek. Ama en üst düzeyde bir temsilin olması önemli. Amerika Birleşik Devletleri tarafında Başkan Yardımcısı J.D. Vance var. Trump'tan bütün müzakere çerçevesini aldığını söyleyerek uçağa bindi. Diğer taraftan İran açıkça bu ateşkesin Lübnan içinde geçerli olduğunun netleşmesi gerekiyor. Dondurulmuş varlıklarımızın açılması gerekiyor. Bunlar konuşulduktan sonra müzakereye geçilebilir diyor. Yani daha masaya oturmadan çözülmesi gereken temel iki mesele var. Ama masaya oturduktan sonra daha da zor konular var. Yani örneğin İran'ın acaba kendine bir daha saldırılmayacağının garantisini alıp alamayacağı. Örneğin savaş yıkımını karşılayacak bir tazminat talebi var. Amerika Birleşik Devletleri'nin buna bir formül bulup bulmayacağı ki Amerikan Başkanı malum iş adamı. Dolayısıyla bunun formüllerini çeşitli şekillerde ortaya koyabilir. İran Hürmüz'ün yeniden statüsünün bir şekilde konuşulmasını istiyor. O ana kadar bir takım paralar almak istiyor geçen gemilerden. 2 milyon dolar gibi paralar konuşuluyor. Nasıl kompanse edilecek, nasıl birbirini karşılayacak, nasıl formüllerle çıkılacak bilinmiyor. Ama bunların hepsi ilerleyen aşamalarda konuşulacak şeyler. 14-15 gün boyunca müzakerelerin devam etmesi bekleniyor. Tabii ki İslamabad'da değil, belki bu düzeyde değil ama görüşülecek. Yarın ateşkesin uzaması ihtimali bile çıksa buradan bir başarı sayılacak. Çünkü hakikaten iki tarafta çok farklı noktalarda. Nükleer konusunda İran kesinlikle bırakmak istemiyor. Zenginleştirmeyi Amerika bitecek diyor. 26-28 Şubat'ta biliyorsun Seda bambaşka bir denklemde masaya oturulmuştu.
balistik füzeler konusunda görüşmek istiyordu. Vekil güçleri görüşmek istiyordu. Şimdi İran elinin daha güçlü olduğunu, bunları hiç görüşmem diyor. Dolayısıyla ne olacak göreceğiz ama yarın ateşkes devam ediyor kararı çıksa bile dünya derin bir nefes alacak herhalde.